Merhaba güzelliklerim, hoş geldiniz. Ben de size bugün çok güzel geldim. Resimde de görmüş olduğunuz bebek yeleğimizi birlikte yapacağız. Yeleğimiz 0-1 yaş. Biliyorsunuz ben 0-1 yaş yelekler ve hırkalar örüyorum. Bize 2 tane ip lazım. Şimdi benim ipim bakın şu polosu Sandy Baby. Şöyle 300 metrelik bir ip. Normalde bebek ipleri 250 metreden başlıyor. Yani o civarlarda başladığı için her şekilde bize 2 tane ip lazım. Hani tam yetmiyor. Kenar tığlamasında kalıyor. O yüzden bebek iplerinin hangisini alırsanız o yüzden 2 tane almanız gerekiyor. Bu ip biraz fazla uzun. 300 metre. Fiyatı da uygun olduğu için ben bu ipi tercih ediyorum. Ama siz öreceğiniz zaten 1 tane ya da 2 tane yelek olduğu için daha kaliteli ve daha iyi ipler alabilirsiniz. Antibakteriyel ipler kullanabilirsiniz. O zaman ne yapalım? Örmeye başlayalım. Tığımda 3 milimlik bir tığ kullandım. Şöyle çok sıkı örmediğim için 3 milim kullandım. Ama sıkı örüyorsanız eğer 3,5 milimlik bir tığ da tercih edebilirsiniz. Ama tavsiyem çok sıkı örmeyin. Taş gibi bir örgü örmeyin. O zaman ne yapalım? Hadi örmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, önce ipimizle tığımızı buluşturalım. Şöyle. Buraya 4 zincir çekelim. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi aldım ve birinci zincirimi şöyle bakın çift kanadından batırdım. Ve 2 kere de çekerek bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir kere doladım tığıma. Ve bakın şu birinci zincire çift kanadından tekrar batırdım. 1, 2, 3, 4. İpimi aldım. Birinci zincirime çift kanadından şöyle bakın alıp bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4. İpimi aldım. Birinci zincirime çift kanadından batarak ipimi çıkarttım ve bir trabzan yaptım. Şöyle. 1, 2, 3, 4. Birinci zincirime çift kanadından batarak aldım. İpimi çıkarttım ve trabzan yaptım. Böyle. Şimdi etek boyumuzu hazırlayacağız. Evet arkadaşlar, tam şöyle bakın 40 tane bu şekilde yaptım. Bu her yaptığımızı sayacaksınız ve 40 tane olana kadar yapacaksınız. Şimdi 3 zincir çekerek bakın bu oval kısımları alt tarafa gelecek şekilde tutup şimdi bu boşlukların içine 3'er tane trabzan yapacağız. Bu zincirimizi yukarıya çıkış yani kenarda bu zincirle birlikte 4 oluyor. Bakın boşluğun içine 3 trabzan, 2 ve 3. Bakın böyle. Bıraktım. Öbürüne geldim. 3 trabzan. 1, 2 ve 3. Öbürüne geldim. 1, 2 ve 3. Böyle. Öbürüne geldim. 3'er trabzan yapacağız. Her boşluğumuzun içine 3'er trabzan. Bombeli kısım yani bakın şu duruş alt tarafa gelecek. Böyle trabzan yaptığım yerlere 3'er tane trabzan yaparak ilerleyeceğim. Bakın. Böyle 2 ve 3. Bakın 3 tane. Ve sırayı bu şekilde hepsine 3'er 3'er batarak tamamlayacağız. Şu. Evet, sona geldiğimizde bakın. Şimdi başlangıçta 4 ile başlamıştık. Şöyle bakın bitişte de 4 ile bitirmemiz gerekiyor. 3 burada,
Bir de bu kenarda. Şimdi 3 burada var. Bir tane de hemen bakın zincirin dip noktasına şöyle çift kanattan alarak bir trabzan yaptım. Bir zincir çektim, çevirdim. Şöyle. Ve birinciye bakın hemen birinci gözükene bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi bu 3 trabzanların ara boşluklarına bakın şuralara sık iğne yapacağız. Şöyle. 1, 2, 3. Öbür ara boşluğa geldim. Yani arada 3 trabzan bırakacağız. Boşluğun içine. 1, 2, 3 zincir. Öbür boşluğun içine 1, 2, 3 trabzan. Yani kalıplarımız zaten belli. Şöyle. 1, 2, 3 zincir. Öbür boşluğun içine. 1, 2, 3 zincir. Öbür boşluğun içine. Şöyle. 1, 2, 3. Ve böyle sırayı yine tamamlayacağız. Çok pratik, seri ilerleyen ve kolay bir örneğimiz var şu an. Sıramın sonuna kadar ilerleyeceğim. En sondayım ve 1, 2, bir saniye, 3 zincirimi çektim. Bu yukarıya çıkış zincirimin bakın tepe noktasına bir tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çekerek çevirdim. Ve başladığımız noktaya geri gelmiş olduk. Bakın. Yine boşlukların içine 3'er tane trabzan. 1, 2, 3. Sıradakinden 1, 2 ve 3. Sıradakinden 1, 2, 3. Gördünüz mü? Böyle kol boyuna gelene kadar öreceğiz. Bakın. Üst üste bu şekilde birikecek. Evet güzelliklerim, bakın ördüm. Şimdi örnek sıramı söyleyeceğim size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tam 14 tane örnek yaptım. Bu boyda bize 0-1 yaş için gayet uygun bir boyda. Hatta uzun bile, yani 0-1 yaş dediğime bakmayın. 1,5-2 yaşına kadar rahat rahat giydirebileceğiniz bir ölçüde yelek hazırlayacağız. Şimdi güzelliklerim, 20 tane örnekle başlamıştık. 10 tane birinci ön için hazırlayacağız. 10 tane sayıp bakın şu örneklerimizi 10 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şu 10 ile 11'incinin araya bir tane işaret attım. Tekrar bu taraftan geldim. Yine 10 tane sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemen araya bir tane attım ve bu arada da 10 tane, bura 10, bura 10, burada da 20 tane bıraktık. Bakın. Şöyle. Tam iki ucu birbirine denk geldi. Yalnız yaparken bir geriden yapıp koltuk altında da bir boşluk bırakacağım. Şimdi kenardayım ve örneğimi aynı şekilde devam ettireceğim. 1, 2, 3. Şimdi 9 tane örneğin üzerini yapacağım. Şöyle bakın.
Ve bu da bakın 9. örneğimin üzeri. Şimdi ne saymıştık? 10. 10 tanenin bir tanesini koltuk altı için bu tarafta bıraktım. Ve burada 9 tane örneğin üzerinden devam edeceğim. Şimdi yaka boyuna gelene kadar yine örneğimi öreceğim. Evet, bakın 4 örnek, 1 2 3 4. 4 örnek sırası ördüm ve buradan sonrasında yakamızı bırakıp devam edeceğiz. Bakın şöyle iyice bakın. 1 2 3 4. Şimdi burada 4 örneğimizin de üzerini yapacağız. Şimdi tekrar devam ediyorum. Bakın örnekte 5. sıramdayım. Yaka için, ön bez için 5 tane örneği bırakıp 4 tane örnekle ilerleyeceğiz. 3 ve 4. Bakın burada 5 tane üzerini bıraktım. 1 2 3 4 5. Ve en son şu sık iğnenin olduğu yere bir tane trabzan yaptım. Hani kenar, başlangıç ve bitiş aynı olmalı. 4. Çevirdim. Şimdi 4 sırada burada öreceğim. Birinciyi yaptım. 4 tane örnek sırası yapıp bakacağız. Evet güzelliklerim, bakın 4 örnek sırası da yakadan sonra yukarıya doğru verdim ve bu ölçü gayet güzel. Şimdi trabzanlı sıramı yaptım. Üstünün zincirlerini yapmadan bitirdim. Çünkü bir de birleştirmemiz var orada. O yüzden bu trabzanlarla daha kolay birleştirebiliriz. Ve buradan şimdi ne yapacağız? Ötekine geleceğiz. Bakın. Şimdi gidiş yönümüze göre buradan ipimizi ekleyeceğiz. Şimdi burası düz yüzdeyiz. Zincirli yerini yapmamız lazım. Buradan bir 10 örnek saymıştık. Bir örneği omuz için bırakacağız. Bakın şuradan çevirelim ve bakın. Hemen şuradan ipimi buraya alacağım. Şöyle bir kere düğüm atacağım. Buraya dikkatli bakın. Burada ipi de kaybedeceğim. Şu ipi şuraya araya aldım ve bunu buraya bağladım. Şimdi bakın ipi tekrar aldım. Bir zincir. Tekrar aldım. Bir zincir. Ve tekrar aldım. Bir zincir. Şöyle bakın. Ve yine örneğimi yapacağım. Şimdi üzerinin trabzanını yaparken de bunu arada saklayıp fazlasını keseceğiz. Ve yine önce 4 örnek tam öreceğiz. Şimdi oraya kadar bir gelelim. Şimdi 4 örnek örelim burayı. Şurada ipimizi bakın zincirin içine saklamıştık ya, şöyle parmağımla tuttum bunu. Şimdi buraya 1 2 3 trabzanımı yaptım. Bir tane de kenar trabzanı için sıkı çekmişim zinciri. Evet. Şöyle. Şimdi buradan da bu ipi kestiğimizde ipimiz kaybolup gidecek. Böyle. Bakın. Bir zincirimi de çektim. Oh mis. Gördünüz mü? Şimdi kenarını tığlarken de o pürüzü bile kalmayacak. Evet. Devam edelim şimdi. 4 örneği tamamlayacağız. Evet güzelliklerim, 4 örnek bakın burada da yaptım. Şöyle 4 örnek yaptığımızda ön biyede oluyor. Zincirli yerinde yaptım. Bakın şurası. Şimdi burada şöyle düğme yapmak için küçük bir bant yapacağım. 2, 4, 6, 7 tane örneğin üzerinden sık iğneler çıkartarak düğme yeri yapacağız. Bakın. Şimdi buradayım. Şöyle. Buradan aşağıya sık iğneler çıkartarak ineceğiz. Birinciyi buradan şöyle bol oldu.
Şöyle. Şimdi trabzan olan yerden, bakın şu trabzan olan yerden 1 2, sık iğne olan yerden 1. Şimdi burada 3 yapacağım. 1 2 3. Sık iğne olan yerden 1, trabzan olan yerden şimdi 2. 1 2. Sık iğne olan yerden 1. Şimdi 3. 1 2 1 3 trabzan olan yerden 1 2 ve 3. Sık iğne olan yerden 1. 1 2 3 4. Şimdi tekrar 1 2 1 3 yaparak gidiyor. Şöyle bakın, hiç germeyecek. Yani düz bir şekilde ilmek olmasına dikkat edin. Hepsinden, trabzanlı yerlerden 3 de çıkartabilirsiniz. Bakarak yapın. Bakın şöyle düz olması gerekiyor. 1 2 3 4 5 6 ve şimdi 7.'den çıkarttım ve en son sık iğne olan yerden batırdım ve 7 örneğin olduğu hizaya yaptım. Bir zincir çekip çevirdim ve birebir batarak yukarıya kadar sık iğne yapacağım. Böyle hepsinden birebir sık iğneleri alalım. Evet, sıram tamam. Bir zincir çektim ve çevirdim. Hemen buraya bir sık iğne yaptım. 1 2 tane zincir çektim. 1 2 bıraktım. Üçüncüden tekrar sık iğneyi yaptım. Bu 1 2 3 4 ve 5 tane araya sık iğne yaptım. 1 2 zincir, 1 2 üçüncüye yine sık iğne yaptım. 5 tane olacak bununla birlikte. 2 3 4 5. 1 2 zincir, 1 2 atladım üçüncüye. 3 ve 5. Şöyle 2 zincir, 1 2 ve altta 3 tane kaldı. Şöyle bir zincirimi çektim ve çevirdim. Şimdi bu zincirlerin içine sık iğne yapacağız. Buraya 2 tane zincirin içine 1 ve 2. Aradaki 5 sık iğneyi yapıp şöyle tekrar zincirin içine 2 tane sık iğne. 1 2 3 4 ve 5. Hepsine bakın. Ve şöyle bir bak, minik bir bant yapmış olduk. Bir zincir çektim ve bakın burada şuraya minik bir süs yapacağım. Terse doğru sık iğneler yapacağım. Bakın hiç örgüm düz duruyor yine. Arkaya doğru batırdım ve sık iğne yaptım. Arkadan batırdım, sık iğne yaptım. Arkadan batırdım, sık iğne yaptım. Arkadan batırdım, sık iğne yaptım. Zorlanırsanız başka bir tığlamada yapabilirsiniz buraya. Şöyle bakın, şu şekilde duracak. Bunu örgü ayakkabı ya da patik yaptığımızda kenarlara kullanırdık. Şöyle.
Sonuna geldiğimde ipimi biraz uzun kestim. Bakın şöyle aldım. Şuradan kenardan bakın içinden ipi geçirdim. Tekrar bir alttan, tekrar bir alttan, tekrar bir alttan ve bir tane daha yapacağım. Şöyle bakın ipi burada örerek geçirdim ve şimdi şuradan bozmayacak şekilde içeriye ters yüze ipi çektim ve burada bakın şimdi ipimi örer gibi şuraya bir düğüm attım. Şöyle trabzanların arasından geçirdim. Bu ip saklamalar çok önemli. Hani çıkmasın diye. Şöyle bakın. Ve burada bir üsttekinden aradan aldım. Ve bir düğümcük daha attım. Trabzanımla aynı gözüküyor. Ve döndürdüm. Şuradan aradan aldım. Evet. Ve bunu burada kestim. Artık buna hiçbir şey olmaz. Evet, şimdi yakamızın ikinci kısmındayız. Burada 4 tane ile çıkmıştık ya, şimdi tutalım. 2 4. Şu sık iğnenin olduğu yerden ipimizi alalım. Şöyle yapalım bakın. İçinden geçirelim. 2 zincir daha çektim ve şimdi buraya 3 trabzanımı yaptım. Ve yine aynı öbüründeki gibi 4 tane yaparak tamamlayacağız ve sonra arkayı örmeye geçelim. Evet, geldik arkayı yapmaya. Burada bakın ters yüzden başlayacağız. Zincirli yerimizdeyiz. Şöyle döndürelim. Şimdi bir tane buradan bırakmıştık. Bakın. Şimdi bir tane de buradan bırakıp şuradan hemen ipimi alacağım. Bakın göstermiştim bunu. Önce şöyle içinden geçirdim. Şurayı bırakalım. Şu ara boşluktan buraya bağlayalım. Şimdi bakın zinciri ipimi içine aldım. Tekrar bir kere daha aldım. Şöyle ördüm bunu burada ve araya girdim şimdi. Onu öbür geldiğimizde üzerinden trabzanları da yapınca keseceğiz. Şimdi sonda yine 2 tane bırakıp toplamda 8 tane örnek sırası olana kadar da arkayı öreceğiz. Şöyle geleyim oraya. Evet, sırayı tamamladım. Bakın 1-2 tane bıraktım. 3 zincirimi çekip döndürdüm. Dümdüz öreceğiz. Artırma, eksiltme hiçbir şeyimiz yok. Sadece dümdüz örerek tamamlayalım. Evet arkadaşlar, arkayı da ördüm. Şimdi birleştirip toparlama işlemine geçelim. Şimdi örgümüzün düz yüzü bize bakar şekilde şöyle katlayalım. Bakın şu şekilde bırakalım. Şimdi omuzları arkayı birleştirerek ilerleyeceğiz. Hemen bakın burayı katladım. 4 örnek üzerinden birleştirmemi yapacağım. Bakın şöyle tutturacağım şurayı. 2 parçayı birbirine. Öteki tarafa geldim. Bakın. Burada da 4 tane örneğimizi üst üste getirip burada da birleştirme işlemimizi yapacağız. Şöyle bunu da tutturalım ve arkayı yaparken ipimizi kopartmıyoruz. Aldım. Bakın. Şimdi birinci ilmeğime batırdım. Arkadan da birinciye batıracağım. Yalnız arkadan ilk başladığımda bakın
zincir tepesine denk geliyor. Önce buradan alacağım ve içinden geçirdim. Şöyle. Buradan aldım, karşıdakinden aldım ve içinden geçirdim. Çok sıkı yapmayın. Bakın. Böyle birebir denk gelecek bundan sonrası. Şu şekilde. Teker teker hepsinden alacağım. Bakın. Tam denk gelecek. Ve buradan bakın sonuncuyu da aldım. Şimdi şurada bu ipi aldım. Bir zincir, bir tane de bağlayıcı olsun diye çektim. İpimi hafif uzun kestim. Şu kenar tığlamasını yaparken o kısmı da tamamlayacağız. Ve yine buradan bakın birinciye batırdım. Tekrar zincir tepesindekine batırdım. Ve ipimi aldım. Şöyle. İpimi biraz uzun bıraktım saklamak için. Ve yine bunu da aynı bir batarak ilerleteceğim. Benim bu ördüğüm ipim 300 metre demiştim. Çok az bir şey kaldı. Yani yetmeyecek. Kenar tığlamalarına yetmeyecek. Zaten bebek ipleri 250 metre ve 300 metre arasında oluyor. Yani her halükarda 2 ipimiz şart. Şöyle. Ve yine aynı şekilde zincirimi çekerek bağladım. Açalım bunları ve bir bakalım. Şimdi şöyle bakın şu şekilde kibar bir tığlama oldu. Evet. Şimdi bu az kalan ipimi kenara aldım. Onunla kolun birisini tığlayabilirim. Şöyle kol kenarını yapabilirim. Şimdi yakayla başlayacağım. Size yakayı göstereceğim. Şimdi yakamızda şöyle bir düğme yeri yapmıştık. Bakın şurada. Şu şekilde. Şimdi buradan başlayacağım tığlamaya. Şu yaptığım sık iğneli yeri bırakıp bakın. Tam şuradan örneğimin sık iğnesinin yanından ipimi aldım. Şu şekilde biraz uzun bırakarak ilerleyeceğim. Önce bağladım ve tekrar aynı yere batarak bir tane sık iğne yaptım. Şimdi yaka tığlamasını 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi aldım. Bu battığım yere yani ipimi bağladığım yere tekrar batarak bir trabzan yaptım. Aynı yerin içine bir tane daha. Aynı yerin içine bir tane daha. Şimdi şurada sık iğne yerlerimiz var. Bakın zincir ve sık iğne. Sık iğne olan yere yine sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3. Ve buraya yine 3 tane trabzan. 1, 2 ve 3. Şöyle. Geldim öbür sık iğne olan yere birleştirdim. 1, 2, 3 zincir. Yine 3 trabzan ve bağladım. Şimdi bakın burada yukarıya çıkışımız var. Şöyle oraya kadar geleceğiz. 1, 2, 3. En çok beğenerek yaptığım tığlamalardan birisi. Kibar duruyor.
ve güzel duran bir tığlama. O yüzden bunu tercih ediyorum. İsterseniz başka bir tığlamada yapabilirsiniz. Ve şimdi şurayı bir kurtarayım. Burada şimdi sonuncuyu yaptım ya. Şimdi şu dibe batırdığımızda yukarıya çıkarken bir bombeleme oluşturacak. O yüzden bakın bunu bıraktım. Bir üstteki bakın bağlantı yerine. Şurada da sık iğnelerimiz var ya bizim. Bakın şu trabzan, şu sık iğne, şu trabzan olan yer. Sık iğne olan yere yine bağladım. 1, 2, 3 zincir çekerek aynı tığlamamı yaparak ilerleyeceğim. Böyle. Takip edeceğimiz yerler sık iğne olan yerler. Şimdi birleştirme noktasına gelirken bakın sonuncuyu yapıyorum. Burada şöyle şuraya geldim ve bakın tam birleştirme noktasına bağladım yine. 1, 2, 3. Şimdi burada zincirlerimiz yok. Geldim. Bakın 3 taneyi yaptım. Şimdi burada üçerli kalıplarımız var ya. 1, 2, 3. Şurada öbür üçlünün birinciye sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3. Şimdi yine 3 tane yapıp bakın şu öndeki kalıbın burada 1, 2, 3. Böyle 1, 2, 3. Ve bu mantıkta şimdi burayı tamamen tığlayacağız. Kenara geldiğimizde öbür tarafta nasıl geçtiysek burada da aynı mantıkta geçeceğiz. Bakın. Şimdi hemen şuraya değil, bakın şuraya batırdım bunda da. Şöyle. Şimdi yakayı aşağıya iniyorum. Önlerdeyim. Şuraya. Bakın dönüşe geldim. Şimdi dönüşte öbüründe yaptığımı yapacağım. Burayı bırakacağım. Buraya atlayacağım. Şöyle. 2, 3. Ve bu. Bakın. Ve sona kadar ilerleyeceğim. Burada ipimi kopartmadan aşağıya doğru da ineceğim tekrar. Bakın şimdi. Ve bundan sonrasında hep sık iğneleri takip edeceğiz yine aşağıya doğru inerken. Çok cici bir yeleğimiz oldu yine. Ben çok severek ördüm. Severek örmediyseniz hiç başlamayın. Şimdi bak sona geldim ya. Şimdi buradan aşağıya da aynı mantıkta yine ilerleyeceğim. Yani başladığımız noktaya gelene kadar başladığımız noktaya gelemeyeceğiz. Şuradaki alttaki sık iğneye kadar buraya kadar aynı mantıkta tığlaya tığlaya geleceğiz. Şimdi buradan aşağıya ineceğim. Ve tekrar etek uçlarını da bu mantıkta tığlayarak bitireceğim. Şimdi inelim buraya aşağıya. Etek ucunu da tekrar göstereceğim. Etek ucuna geldiğimizde şöyle bakın etek ucumuz aslında böyle bile dursa gayet güzel duruyor. Ama biz bütünlüğü kaybetmemek için şimdi bütün etrafını dolaşacağız. Burada da şöyle bakın bu aralarda bağlantı yerleri var.
oralara batarak devam edeceğiz. Zincir boşluklarının içine battığımızda başka bir şey gibi duruyor. Bakın şimdi şurada aradan bağlantı yerinden batırdım. 1 2 3. Şöyle araya geldim. Bakın bağlantı yerinden, hatta şu araya da girebiliriz. Bakın şöyle. Şu şekilde araya da girebilirsiniz. Bir daha yapalım öyle, bakalım nasıl duracak. Sanki o şekilde daha bir güzel duracak gibi. Evet, şu aralara girelim. Bak şöyle toplu durdu. Ve burada bu şekilde gösterdiğim sık iğneli yere kadar aynen devam edelim. En sonda bakın buraya kadar geldim. Sonuncuyu şunun ucundakine bağladım. Ve ipimi kesip çektim. İç taraftan saklayacağım. Şöyle şunun içinden götüreceğim. Bakın şuradan önce bir tane düğüm attım. Ve buradan aradan aldım, bu ipimi geçirdim. Şöyle. Bakın dıştan da gözükmeyecek şekilde. İçerideki tek telinden aldım ve bir düğüm attım. Ve son kez şunun içinden geçirip ipimin fazlalığını kestim. Ve bakın görüntüsü bu şekilde. Şimdi bu bir kere yıkandığında şu hani biraz böyle marulumsu duruyor ya, yıkandığında bu düzlenip gider. Şöyle göstereyim, bakın her yeri bu şekilde. Kollarını da aynı mantıkta tığlayacağız ve yeleğimizi tamamlayacağız. En son düğme işlemimiz kalacak. Şöyle göstereyim. Bakın çok pratik ve tatlı bir yelek bu ve şahane duruyor. Şöyle gördünüz mü? Çok güzel bir yelek. Ben şimdi kollarını da tığlayacağım. Siz de tığlayın ve videomuzu bitirelim. Umarım beğenirsiniz. Umarım paylaşırsınız ve destek çıkarsınız. Benim anlatacaklarım bu kadar. Düğmeleri de dikince fıstık gibi bir yeleğimiz olacak.